Size bu videomda Sultan II. Osman, Genç Osman'ın hayatını anlatacağım. II. Osman ya da Genç Osman divan edebiyatındaki mahlasıyla Farisi, tahttan indirildikten sonraki adıyla Osman Çelebi, doğum tarihi 3 Kasım 1604 İstanbul, ölüm tarihi 20 Mayıs 1622 İstanbul. 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesidir. Babası 1. Ahmet, annesi Mahfiruz Hatice Sultan'dır. II. Osman 13 yaşında iken amcası Sultan 1. Mustafa'nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturdu. Annesi onun yetişmesi için çok titiz davrandı. II. Osman iyi bir terbiye ve tahsil gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. Bazı Batı kaynaklarında Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi Batı dillerin öğrendiği kaydedilirse de bunun doğru olma ihtimali yoktur. II. Osman, Fatih Sultan Mehmet devrine kadar yapıldığı gibi saray dışından Şeyhülislam Esad Efendi'nin ve Pertev Paşa'nın kızları ile evlendi. Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu davranış önemli bir değişiklik oldu. Kendisine planlarına uygulayacak bir sadrazam bulamadı. Tarihte eşine az rastlanır bir şekilde tahttan indirilerek çeşitli hakarete ve saldırılara maruz bırakıldıktan sonra Yedikule zindanlarında Yeniçeriler tarafından boğularak öldürülen II. Osman, babası Sultan 1. Ahmet'in yaptırdığı Sultan Ahmet Camii'nin yanındaki türbesine defnedildi. Tahta çıkar çıkmaz devlet erkanı içinde üst düzey ve yetkilileri değiştiren, müderris ve kadıların atanma yetkilerini Şeyhülislam'dan aldığı, ayaklanmada öldürülen ilk padişahtır. Osmanlı padişahları arasında en genç vefat edendir. İran ilişkileri. Sultan II. Osman tahta çıktığı sırada Sadrazam Damat Halil Paşa İran seferindeydi. Osmanlı ordusu Huli Şikeste'de yenilmesine rağmen İranlılar mukaddes saydıkları Erdebil şehrinin Osmanlıların eline geçme ihtimali üzerine barış istediler. Serab sahrasında daha önce iki devlet arasında imzalanan Nasuh Paşa Anlaşması baz alınarak imzalanan Serab Anlaşması'yla barış tekrar sağlandı. 26 Eylül 1618. 30 yıl savaşları. Kanuni zamanından başlayan Katoliklere karşı Protestanlara destek verme 30 yıl savaşlarına devam etti. Özellikle Transilvanya çıkan Protestan isyanında Osmanlı'nın büyük etkisi vardı. İtalya ve Akdeniz Seferi. Halil Paşa komutasındaki Osmanlı donanması 1620 yazında Akdeniz seferine çıktı. İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Navarin'e gelen donanma buradan da kuzeye Adriyatik'e doğru yöneldi. Diraç'ta iki İtalyan gemisini ele geçirdikten sonra İtalya'ya asker çıkardı ve İspanyollara ait olan liman şehri Manfredonia'yı ele geçirdi. Lehistan Seferi. Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında bir dostluk mevcuttu. Dinyester Irmağı iki ülke arasında sınır oluşturuyordu. Osmanlı Avustralya savaşlarında Lehistan ilişkileri gerginleştiyse de barış bozulmamıştı. Fakat askeri birliklerin geçimini Lehistan'a yaptığı akınlarla sağlayan Krim Hanı barışa aykırı hareket ediyordu. Bunun yarısına Lehliler Boğdan işlerine müdahaleden geri kalmadıkları gibi Boğdan'a ait Hotin Kalesi'ni işgal etmişlerdi. 1617. Ayrıca Eflak ve Erdel'in iç işlerine müdahale etmeye devam ediyorlardı. Bu olayların üzerine II. Osman kendisine yapılan muhalefetlere rağmen Lehistan seferine karar verdi. Bu arada Özib Beylerbeyi İskender Paşa komutasındaki birlikler Prut kıyısında bulunan Yaş'ta Lehlileri bozguna uğratmıştı. Eylül 1620. II. Osman 1621'de Lehistan seferine çıktı. Lehler yeni ve daha büyük bir ordu meydana getirme çabasındaydılar. Avustralya'dan yardım alarak ordularına takviye ettiler. Osmanlı ordusu 2 Eylül 1621'de Hotin önlerine geldi. Kale kuşatıldı ve Hotin Kalesi'nin önlerinde yapılan meydan savaşında düşman siperlerinin ele geçirilememesi ve askerin şevk ve heyecanını oldukça yıprattı. Yeniçerilerin de kendilerini tam olarak savaşa vermemeleri bu savaşın kesin bir netice ile sonuçlanmamasına yol açtı. Lehistan elçilerinin savaşa kendilerinin neden olduklarını bildirilme üzerine Hotin Anlaşması yapılarak sefere son verildi. 29 Eylül 1621. Anlaşmaya göre Lehler ve Osmanlılar birbirlerinin topraklarına saldırmayacak, Lehistan eskiden olduğu gibi Kırım Hanı'na 40.000 düke altın verecekti. Yenilik hareketleri.
II. Osman, Lehistan seferindeki başarısızlığının sebebi olarak askerin gayretsizliğini görüyordu. Askeri alanda bazı yenilikler yapma fikri böylece gelişti. İşe Kapıkulu ocakları ile başladı. Yaptırdığı sayımda asker sayısının maaş defterindeki kişi sayısından az olduğunu anlayınca fazladan para vermeyi kesti. Bu durumda daha önce fazladan gelen paraları kendi ceplerine atan zabitlerin II. Osman'a düşman olmalarına yol açtı. II. Osman'ın reformculuğuna dair alıntıların çoğu 19. yüzyıldan itibaren konuyu ele alan bazı tarihçilerin kendi anlatımları ile ilgilidir. II. Osman'ın yapmak istediği reformlar olarak sunulanların kendi devrinin kaynaklarında çoğunlukla yer almamaktadır. II. Osman'a affedilen birçok reform düşüncesi 19. yüzyılda Mizancı Murat ile yazılmaya başlanmış olup orijinal bilgiye dayanmadan sunulmuştur. İsmail Hami Danişment'le II. Osman'ın başkenti Anadolu'ya taşınmak istediğini, orduyu Türk unsurlarla yeniden kurmak istediğini, din adamlarını devlet işlerinden uzaklaştırmayı düşündüğünü, kıyafet değişiklikleri tasarladığını ve daha başka yenilikler planladığını iddia etmekteyse de bunların çoğu devrin kaynaklarında yer almamaktadır. II. Osman'ın ordu ile ilgili bir takım düzenlemeler yapmak istediği bilinmekteyse de içeriği hakkında yeterince bilgi yoktur. Nevi mahlasını kullanan Hüseyin İbni Sefer, Sebebi Halas Mustafa Han eserinde Saadetli Padişah Yeniçeri ve Sipah taifesini kırıp etraftek Sekban ve Türkmen'den cündi yazmak havasına düşüp Anadolu semtini geçmeye hazır ve ameda idi der. İsmail Hami Danişmend'in Osmanlı tarihi kronolojisine göre II. Osman'ın yapmak istediği yenilikler şöyleydi. Artık iyice bozulmaya başlayan ve her geçen gün devletin başına iş açan Yeniçeri ve Sipahi ocaklarını ortadan kaldırmak, bunların yerine Anadolu, Suriye ve Mısır Türklerinden oluşan yeni bir ordu kurmak, dönme ve devşirmelerle dolmuş devlet mekanizması temizlemek, yerlerine Türk milletinden kişiler getirmek, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentini İstanbul'dan Anadolu'ya, büyük olasılıkla bir büyük Türk şehri olan Bursa'ya taşımak, ilmiye sınıfının artık yozlaşmaya başlaması nedeniyle onların ekonomik ve siyasi güçlerini kırıp devlet üzerindeki etkilerini yok etmek, saray geneleklerini değiştirerek artık padişah ve yakınlarının devşirmelerle evlilik yapması yerine Türk ailelerinden kız alınmasını sağlamak, giysilerde değişiklikler yaparak eski gösterişli kabuk ve kaftanlar yerine daha yalın giysilerin giyilmesini sağlamak, Fatih Sultan Mehmet'in ve Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptıkları yasaları yeniden düzenleyerek imparatorluğun yeni koşullarını uydurmak, II. Osman'ın Halep, Erzurum, Şam ve Mısır beylerbeyine asker yazdırmak için gizli bir irade gönderdiğinin sarayda adamları olan Yeniçeriler tarafından öğrenilmesi bardağı taşıran son damla oldu. II. Osman asker toplamak için Anadolu'yu bizzat kendisi gitmek istiyordu. Bu arada İstanbul'a Durzi lider Mağanoğlu toplamak için Anadolu'ya Fahrettin'in Lübnan'da bir isyan çıkardığı haberi geldi. II. Osman bunu bir fırsat bilerek isyanı bastırmak için Anadolu'ya gideceğini söyledi. Ancak Sadrazam Dilaver Paşa ve Şeyhülislam Hocazade Esat Efendi koskoca padişahın küçük bir isyan için Anadolu'ya gitmesine gerek olmadığını söyleyerek II. Osman'ı Anadolu'ya geçmesini engellemeye çalıştılar. Başka bir çaresi kalmayan II. Osman hacca gideceğini ilan etti. Daha önce hiçbir padişah hacca gitmemişti. Sadrazam Dilaver Paşa ve Şeyhülislam Esat Efendi çok uğraştırarsa da II. Osman fikrinde kararlıydı. Padişahın geçeceği güzergah üzerindeki vilayetlerin beylerbeyleri haberdar edildi ve hazırlık yapmaları istendi. II. Osman'ın yanında 500 Yeniçeri ve Sipahi olacak geri kalan asker İstanbul'un korunması için İstanbul'da kalacaktı. Sadrazam Defterdar Nişancı, Rikab Ümerası, Gedikleri 40 Müteferrika ve 40.000 divan kitabının da hac kafilesinde yer alması planlanmıştı. İsyanın başlaması. II. Osman ilk olarak kendisi yerine 1. Mustafa'nın tahta geçirilmesinde dahli olduğunu düşündüğü damat Halil Paşa'yı azletti. Ardından da Hotin seferine giderken Kösem Sultan'ın oğlu olan Şehzade Mehmet'i idam ettirdi. Halkı da huzursuz eden bu hatalarının ardından en sonda gizlice ordu toplamak amacıyla hacca gideceği öğrenilince bu sefer Yeniçeriler devreye girdi ve olay halk boyutundan çıkıp bir taht kavgasına dönüştü. Yeniçerilerin haberi aldıktan sonra takındıkları tavır halk tarafından benimsenmemiştir. II. Osman'ın öldürülmesi.
Arpalıkları kesilen ulema ile geleceklerini tehdit altında hisseden Yeniçeriler birleşerek Süleyman Ağa ile Hoca Ömer Efendi gibi bazı kişilerin imdadını 2. Osman'dan istediler. Ancak bu istekleri kabul edilmeyince 19 Mayıs 1622 tarihinde isyan başlatıldı. Saraya giren isyancıların 1. Mustafa'yı padişah ilan etmeleri üzerine bazı istekleri yerine getirildi. Ancak bunun da bir etkisi olmadı. Ulema başlangıcında 1. Mustafa'ya biat etmek istemediyse de sonrasında biat etmek durumunda kalındı. Bu olaylar üzerinde 2. Osman Yeniçeri ağası Ali Ağa'nın yanına gidip ona sığındı ve ondan Yeniçerileri ikna etmesini istedi. Yeniçerilerin karşısına geçerek onları ikna etmek isteyen Ali Ağa konuşturulmadı bile ve kılıçla saldırılıp parçalandı. Ardından 2. Osman'ı yakalayan isyancılar onu beygire bindirip yol boyunca hakaretler ederek kötü davrandılar. İsyancılardan biri 2. Osman'ın baldırlarını sıkıp ona küfrediyordu. Son durak olarak Yedikule zindanlarına götürülen 2. Osman orada hapsedildi. Onu öldürmek isteyenlere karşı direnen 2. Osman'ın hayaları sıkılarak etkisiz hale getirildi ve boynuna atılan kementle boğularak öldürüldü. Katillerin arasında yer alanlardan birisi ise 2. Osman'ın kulağını keserek 1. Mustafa'nın annesine götürdü. Bu cinayetten 1. Mustafa'nın annesi oldukça memnun kaldı. Naaşı babası Sultan Ahmet'in türbesine götürülüp gömüldü. Bu olaya Haile-i Osmaniye adı verilmiştir. Sultan II. Osman'ın eşleri: birinci eşi Ayşe Sultan, ikinci eşi Meylişah Hatun, Şehzade Ömer'in annesi olduğu zannediliyor. Üçüncü eşi Akile Hatun, Şeyhülislam Hocazade Esat Efendi'nin kızıydı. Erkek çocukları: birinci Şehzade Ömer, doğum tarihi 20 Ekim 1621, ölüm tarihi Ocak 1622. İkinci Şehzade Mustafa, doğum tarihi Kasım 1622, ölüm tarihi 1623. Kız çocuğu Zeynep Sultan, doğum tarihi Kasım 1622, ölüm tarihi bilinmemektedir. Arkadaşlar, abone olup beğenmeyi unutmayalım.